Abi bana bir geliştirme kartı lazım ya. Tamamdır. Ama biraz ufak olsun. İyi. Biraz daha güçlü olsa. O zaman bu. Daha da güçlü abi. Wi-Fi ve Bluetooth'ta olmazsa olmaz tabii. Oğlum karar ver la. Al. Abi Tamam anladım ben. Bununla ne olur ya? Bu videoda size küçük projelerde hayat kurtaracak 4 tane karttan bahsedeceğim. Bunların hepsi Espressif firması tarafından yapılan kartlar. Yani ESP ailesinden. Genel olarak çok küçük olmaları ve az enerji tüketmeleri en büyük avantajlarından. Genel olarak dezavantajlar az pin sayıları olabiliyor. Ama bu ilk bahsedeceğim kart bunların dışında biraz istisnai. Hatta ilk önce ondan başlayalım. İlk kart Wemos S2 Mini. İşte bu o istisnai kart. Gördüğünüz gibi zaten üzeri pinlerle dolu. Bu kartın özelliği diğerlerinden biraz daha büyük olsa da çok daha fazla pini olması. Bu kartın 27 tane pini var ve bunların 21 ile 23 tanesi de kullanılabilir pinler. Yani çok sayıda sensör falan bağlayacaksanız bu fiyat aralığında resmen çok fazla rakibi yok. Bunun da yanında doğal yani native USB desteği, HID desteği de denir. Klavye fare gibi projeler yapacaksanız bu kartı kullanabiliyorsunuz. Yani bunun için gayet uygun bir kart. Ama dezavantajları da yok değil tabii. Bundan sonra bahsedeceğim diğer kartlara göre biraz daha büyük. En büyük dezavantajı Bluetooth desteği yok. Yani bu kartta sadece Wi-Fi var. Bir de sonraki bahsedeceğim ESP S3 modeline göre tek çekirdekli olmasıyla bir tık geride kalıyor ama çoğu projede bir etkisini göreceğinizi sanmıyorum. Bir sonraki kart ESP32 C3 Super Mini. Bu kartın tanımı resmen fiyat performans canavarı. Yani fiyatına göre aynı özelliklerde kesinlikle bir rakibi yok. İstediğiniz çoğu özellik bu kartta mevcut. Wi-Fi özelliği, Bluetooth 5.0 ve BLE olarak yani düşük enerji kullanımlı Bluetooth. ESP Now protokolünü destekliyor. Yani diğer ESP kartlarla iletişim kurabiliyor. Boyut olarak da resmen 1 TL kadar yani bir bozuk para kadar küçük. Çok bir pin gerekmiyorsa ve fiyat olarak uygun bir şey arıyorsanız şu an bu kart Türkiye'de ortalama yani bu video zamanında ortalama 150 ile 200 lira arasında bulunabiliyor. Diğer standart göreceğiniz ESP kartlara göre çok daha uygun. Çünkü şu an onlar herhalde 300-350 lira aralığında. Diğer kart gibi tabii ki de bunun da dezavantajları var. En büyük dezavantajı da bundan sonra bahsedeceğim ESP Super Mini kartların yani bu kart türlerinin tamamının özellikle klonlarında görülebilen sorun sinyal çekme zayıflığı. Çünkü üzerinde seramik bir anten kullanılıyor. Zaten kartın alt kısmında görürsünüz. Bu da düşük wireless bağlantısı ya da Bluetooth bağlantısında işte zayıflıklar ortaya çıkarabiliyor. İnsanlar da hatta buna çözüm olsun diye bunun gibi çözümler yapabiliyorlar. Burada eğer kartı yeni seçiyorsanız yapabileceğiniz bir şey var. Espressif firmasının belirttiği aslında kart tasarım şekillerinde antenin etrafında yakında bir devre elemanı olmaması gerekiyor ki antenin sinyalini bozmasın. Burada gösterdiğim iki resimde zaten ufak da olsa bir fark var. Yani antene mümkün mertebe diğer elemanların uzak olması gerekiyor ki sinyal kalitesini düşürmesin diye. Diğer kart ESP32 H20. Bu kart Wi-Fi özelliği olmamasıyla diğerlerinden biraz farklı. Çünkü ilk kullanım alanı akıllı ev sistemi tasarımları. Yani akıllı ev cihazları yapmakta kullanılıyor genellikle. Bunu sağlayabilmek için de Espressif firması bu çipe Zigbee ve Matter protokollerini dahil etmiş. Matter teknik olarak bir protokol değil aslında bir yazılım, iletişim şekli diyelim. Bilmeyenler için ne olduğunu kısaca bahsetmeye çalışırsam Zigbee cihazlar arasında bir ortak değil, ortak protokol. Yani Zigbee aslında protokol. Bu protokol Zigbee protokolü Zigbee cihazların, Zigbee destekleyen cihazların birbiriyle düşük enerjiyi kullanarak iletişim kurabilmesini sağlıyor. Matter da yazılımsal bir dil yani uygulamalar başka cihazlar arasında evrensel bir dil. Bunun sayesinde mesela Google Home, Alexa ya da Apple HomeKit gibi cihazlarla yaptığınız projeleri kontrol edebilmenizi sağlıyor. Yani mesela telefonunuza Google'a bir komut vererek ışıklarınızı açıp kapatabilmesini söyleyebilirsiniz. Arada başka bir yazılım olmadan. Bu kartın 15'i kullanılabilir toplam 19 pini var ve Wi-Fi özelliği olmadığı için de çok daha düşük enerjiyle çalışabiliyor. Dezavantajı da zaten daha önce bahsettiğim gibi bir wireless desteğinin olmaması. Yani projelerinizde Wi-Fi gerekliyse bu kart sizin aradığınız kart değil. Sıradaki kart ESP32 S3 Şimdi geldik dörtlünün liderine. Avantajları olarak bu zaten dörtlü gruptaki tek çift çekirdek işlemciye sahip kart. ESP32 C3 Super Mini gibi Wi-Fi ve Bluetooth 5 desteği var. Ayrıca S2 Mini'deki Native USB yani USB HID desteği de var. Bununla da yani bir klavye fare falan yapabiliyorsunuz. Tüm kartlardan farklı olarak da benim de daha önce mesela bu kartla tanıdığım bir şey yapay zeka hızlandırma desteği var. Görüntüyle alakalı da birkaç dokümantasyon buldum. Yani
yani görüntü tanıma ile alakalı bir şeyler yapabildiğine dair bir CSI, CSI kamera ile beraber. Ama bu ne kadar verimli olur bilmiyorum ama diğerlerine baktığım zaman özellikle internette biraz araştırma yapmayla ses tanımada mesela akıllı ev sistemi yaptığınızı varsayalım. Mesela Hey Google deyip ya da herhangi bir yapay zeka asistanına seslenerek bunu tanıması, o aradaki işlemi yapabilmesi çok iyi. Yani çok başarılı buluyor insanlar. Benim de denemem lazım tabii. Hatta kayıt yaparken gürültü azaltma özelliği, yani bu yapay zeka içerisindeki yapılandırması kullanarak ses kaydı yaparken gürültü azaltma yapabildiğini de gördüm. Gayet ileride birkaç projeyle incelemeye açık bir kart. Bu dörtlünün arasında, en azından üçlünün arasında diyelim, bir artısı daha var ki diğer süper minilere göre biraz daha pin sayısı fazla. Toplam 24 pini var ve bunların 18'i güvenli bir şekilde kullanılmaya açık. Ama bunun da tabii ki de dezavantajları var. En büyük dezavantajı da diğerlerine göre biraz daha pahalı olması. Türkiye'de şu an biraz araştırmayla 350-400 lira arasına bulunabiliyor. Ama bana sorarsanız çoğu zaman yine bu standart büyük ESP32 kartlara göre onu almak daha mantıklı. Çünkü aynı fiyatlarda şu an ortalama. Yani belki bir 50 lira farkı olabilir ama genel olarak aynı fiyatlarda. Çoğu kişi etkilemeyecektir ama küçük bir dezavantajı daha var. O da daha güçlü, biraz daha özelliği yüksek olduğu için de biraz ısınabiliyor. Kartın kendisine bir zararı yok ama kullanım alanını belki biraz limitleyebilir. Üşenenler için özetlemek gerekirse çok pin lazımsa S2 mini, küçük ucuz Bluetooth lazımsa C3 Super mini, akıllı ev projeleri yapacaksanız H2 Zero, abi hepsinden karışık koy biraz da güç koy üzerine derseniz de S3 Super mini. Bu kartlardan hangisi sizin hoşunuza gitti ya da yapmamı istediğiniz bir proje falan varsa yorum kısmına bırakın. İleriki projelerde belki onlarla alakalı bir şey yaparız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.